Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size çok tatlı geldim bugün yine. Böyle bir tatlış bir bebek yeleğimi hazırladım ve birlikte bunu öreceğiz. Size anlatacağım bugün bunu. Yeleğim bakın şöyle arkadan görünüşü de bu şekilde mantar desenleri olan bir yelek. Bakın şöyle şu şekilde mantar desenleri var. Yakadan başlayacağız. Etek ucunda bitireceğimiz bir modelimiz bu. Benim bu yeleğime tam 100 gram ip yetti. Şöyle göstereyim. Bakın tam 100 gram ip yetti. Ve yeleğimin ölçüsü de şöyle enini yapalım. 26 santim. Hatta 26'dan da daha uzun, pardon, şöyle 27 santimlik bir boyu var. Bakın ilikli olduğu halde boyu da bakın şöyle kenar tığlamasını saymazsak 30 santim. Ve yine 0-1 yaş arası bir bebeğimiz için gayet ideal ölçülerde bir yelek. Hatta biraz daha büyüyünce bile giyebilir. Tığımda 3 milimlik bir tığ kullanarak öreceğim. Şöyle. Şimdi bu yeleğimi bu renkle öreceğim. Bu ipim 100 gram 360 metrelik bir ip. Bakın şöyle şurada gösteriyor ama yansıdığı kadar şöyle 360 metre bir ip. Ve bu da rahat rahat yeleği örmemize yardımcı olacak. Şöyle göstereyim. Nako Bebe 100 diye bir ip. Hatta alize, bakın alize şekerim var. Bebe alize şekerim ipi. Bununla da örebilirsiniz. Bu da 3 ve 4 numara tığa uygun bir ip. Ve bunun da metrajı bakın. Şöyle göstereyim, 320 metre. Yani bunu aldığınızda da bir iple bir yelek çıkartabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Videomu şöyle bakın. Önce tığımızla ipimizi buluşturalım. Bu yeleğimizi de buradan alalım. Ben iple tığ buluştururken siz de abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve benimle birlikte örmeye başlarsınız. Bakın şöyle tığımla ipimi birleştirdim. Çok sıkı olmayan bakın 75 tane zincir çekerek başlayacağım. Çok aşırı sıkı çekmeyin. Normal rahat zincirler çekerek başlayın. 75 zincir çekelim ve gelelim. 75 tane zincirim hazır. Şimdi 4 zincir geriye sayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın 4. zincire geriye saydım. Ve bu 4. zincire bir trabzan yaptım. Sıradakine bir trabzan. Tüm zincirim boyunca trabzanları yapacağım. Böyle. Bakın hepsine birebir batarak trabzanlarımızı yapalım. Bu ip tığla örmeye çok güzel uygun bir ip. Bakın böyle. Bu sıramız hep trabzanlar. Sonlara doğru geldiğinizde şu başlangıç ipinizi alın. Bakın. Şöyle tutun buradan. Arada örerek bunu da kaybedin. Bakın şöyle katlandı ya. Şimdi ördükçe onu çekeceğim, yerine oturtacağım. Kenar tığlaması yapacağız ama yine de burada bunu bir kaybedelim. Bakalım ne olacak. Şöyle. Hepsine burada toplamda arkadaşlar 72 tane trabzan olacak. Sayınızı da sayın bitirdikten sonra. Eksik ya da fazlaysa ona göre ayarlamasını yapın. Bakın hepsine teker teker batırdım. Şöyle. Bir bakın görüntü böyle. 1-2 zincir çektim, çevirdim ve hemen bakın birinciye trabzan yaptım. Bu zinciri artık kullanmayacağız. Bu trabzanın tepe noktasına batacağız. Yani şuraya batacağız geldiğimizde ve buraya 2 tane trabzan yaptım.
Sıradakine çift batırdım. 1 2 2 tane tek ördüm. Üçüncüyü çift battım. 2 tane tek örelim. 1 2 Üçüncüye çift batalım. 1 2 Bakın. Sıradaki 2 taneyi tek örelim. 1 ve 2. Üçüncüye çift batalım. 1 2 Bakın. 3 tane 1 2 Üçüncüye çift batalım. 1 2 1 2 ördüm. Üçüncüye çift batırdım. Böyle. 2 tek bir çift batarak sırayı tamamlayalım. Evet, sona geldiğimizde şurada önümde 4 ilmek kaldı. 4'ünü de tam olarak örmeyeceğim. Bakın. Şöyle geldim ya. Şimdi burada bir tane düğme deliği yapacağım. 3 tane kaldı. Bir zincir çektim. Bir atladım. İkinciye bunu yedek düğme deliği olarak yapacağız arkadaşlar. Zaten yeleğin kenarını giderken bakın şurada zaten bir düğme deliği yapacağız. Bunda şu dikkatimi çekti. Biraz böyle yaka açık duruyor. Buraya bir tane düğme deliği yaparsak eğer biraz daha toparlarız gibi geldi. Yedek düğme deliği bu. Burada dursun. Lazım olur bir gün. Sadece bir tane burada yapacağım. 1-2 zincir çekip çevirdim. Ve birinciye batırdım. Yine bakın 2 tane ördüm. Şimdi bunun içine çift batıracağım. 2 tane çıkartacağım. 1 2 bir alt sıranın tekrarını yapacağız burada. 2 tek ördüm, bir çift yaptım. 2 tek öreceğim. Bakın. Bir çift yapacağım. Alt sıranın tekrarı burası da. 2 tek bir çift örerek yine bu sıramızı tamamlayacağız. Ve artış işini burada bitireceğiz. Çok sıkı örmüyorum. Sıkı örüyorsanız tığ numaranızı yarım numara büyütebilirsiniz. Zaten ip 3 ve 4 numara için uygun. Nerede gösteriyordu? Ah evet, şurada bakın. 3-3,5 diyor. Yani ben 3 ile örüyorum. Sık örüyorsanız siz 3,5 ile örün. Taş gibi bir yeleğiniz olmasın. İki tek bir çift yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. Evet arkadaşlarım, bakın sırayı tamamladım. Sonda 2 tek kaldı. Bir çift yaptım ve 2 tek yaptım, bitti. Şimdi başlayacağız örnek kurulumuna. 2 zincirimi çektim ve hemen buraya bir trabzan yaptım. Bakın. Hiç zincir çekmeyeceğiz. Bir atlayıp ikinciye bir trabzan. Şöyle. 1 2 zincir. Aynı yere bir tane daha. Bakın. Hiç zincir çekmeyeceğiz geçişlerde. Bir atladım, ikinci trabzana batırdım. Bir trabzan. Buraya 5 tane trabzan yapacağız. Ve 5. Bakın. Aynı yerin içine 5 tane trabzan. Hiç zincir çekmeyeceğiz. Bir atlayıp ikinciye, pardon yanlış anlatıyorum. Şöyle 2 atlayacağız. Evet. 1 2 atlayıp üçüncüye. Şöyle. Şimdi oldu. Bir atlayıp ikinciyle devam edecektim. Bir atlamayacağız. 1 2 üçüncüye. Şöyle bakın. 1 2 atladım üçüncüye.
bir V yapacağım. 2 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha. 1, 2, üçüncüye atladım. 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Bakın şöyle. Şimdi 1, 2, üçüncüye 1 V. 1 V bir beşli trabzan olarak ilerleyecek. 1, 2 atladım üçüncüye. 5 tane trabzan. 3, 4 ve 5. 1, 2, üçüncüye 1 V. Örneğimiz bu arkadaşlar. Sadece yer değişikliği yapacağız ama hep bunu yapacağız. Şimdi sıramın sonuna kadar bu işlemleri yaparak ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, örgümüzü bitirirken V ile başladık. V ile bitireceğiz. Bakın bu şekilde V ile bitireceğiz. Ve sonuncuya da bir trabzan yaptım. Bakın şöyle, şurada bir fazlam vardı. Onu da böyle kapattım. 1, 2 zincir çekerek örgümü çevirdim. Ve hemen ilkten trabzanımı yaptım. Bakın aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi V'lerin içine 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzanın tam ortadaki 3. trabzanının üzerine 1 V. 2 zincir tekrar. Bakın. Örneklerimiz hep aynı şekilde. V'lerin içine 5 trabzan. 3, 4, 5. 5 trabzanımın 1, 2, üçüncüsünün üzerine bir tane V. V'nin içine 5 trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, üçüncünün üzerine bir V yapacağız. Böyle. Bakın. Gördünüz mü? Aynı alt sıranın aynısını tekrarladım. Ve böyle robamızı büyüteceğiz. 9 sıra olacak toplamda. Bakın şimdi zaten 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 9 sıra örüp 10. sırada tekrar devam edeceğiz. Hep bu işlemi yapacağız. V'lerin içine 5 trabzan, 5'li trabzanın 3. trabzanın üzerine bir V. Evet arkadaşlarım, bakın 9 sıra ördüm. Hemen şöyle sayalım. Şuraya da yazacağım. Bakın şura var ya. Şurada bu sayı yazacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördüm. Şimdi 10. sıramızdayız. Burada da aynı öreceğiz ama sadece trabzanlarımızı 7'ye çıkartacağız. Aynı şekilde yine sona doğru gideceğiz. Bakın V ile başlıyor bu sıra. Böyle. Şimdi trabzanlar 7 adet olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. V'yi yapalım. Ve yine 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şöyle. Şimdi bu iplerle yapmak istemezseniz bambu iplerle ya da
antibakteriyel iplerle yapmak isterseniz onların metrajları düşük oluyor. O yüzden 2 tane ip almanız gerekiyor. Onu videonun başında söylemeyi unutmuşum. Hani bu ipleri tercih etmezseniz o iplerden 2 tane almanız gerekiyor. Çünkü 250 ile 270 metre arasında o ipler ve bir ip yetmiyor. O yüzden 2 tane ip almanız gerekiyor. İp tercihi tamamen size bağlı. Bebek iplerinin incelikleri zaten hep birbirinin yakını, yani bir tık aşağı bir tık yukarı. O yüzden yani inceliği uyar mı diye düşünmeyin. Uyacaktır. Sadece metrajları düşük oluyor onların. Onu da belirttim. O zaman hadi ben bu sırayı öreyim de geleyim şöyle. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladıktan sonra şimdi önleri ayıracağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane örnek önümüz için. 6 ile 7. örneğin arasına bakın. Burada 6 örneğimiz var. 6 ile 7.'nin araya bir ayraç attım. 9 örnek kol için ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ile 10'un araya bir ayraç atacağım. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın buraya. Bu aradaki 9 örnek kol için. Şöyle getirdim öbür kenara. Yine buradan 6 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 7'nin arasına bir ayraç attım. Ve buradan 9 sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ile 10'un araya bir ayraç attım. Ve şimdi devam edeceğiz. Yine aynı şekilde örneklerimizi kurarak ilerleyeceğiz. Bakın hemen şimdi ayracı yaptığım yere kadar örneğimi gidişine göre tamamlayacağım. Bundan sonrasında 7 tane trabzan yapacağız. 2, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 1, 2, 3, dördüncünün ortaya batıracağım. Şöyle. Ve 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. 7 trabzana çıkarttığımız için bir zincir fazlalaştırdım. 7 trabzan V'lerin içine 3 tane zincir çekeceğiz. 2, 4, 5, 6, 7. Bakın tam ortaya dördüncünün üzerine bir trabzan, 1, 2, 3 zincir, bir trabzan. Bakın şöyle. Evet, burada bakın ayracımız burada. Burayı bıraktım. Bakın araya bir tane zincir çektim. Sadece bir tane. Öbür kolu bıraktım. Bakın ayracım burada. Hemen önündekine yine bir V yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bir V yaptım. Şöyle şuraya bağlayayım. Örneğe gidişine göre. Bakın 2 V yan yana geldi. Gördünüz mü? Şöyle. Ve şimdi arkayı örüp öbür kol ayracında tekrar devam edeceğiz. Örneğimizi gidişine göre götürelim. 7 trabzan bir V yaparak öbür ayraca kadar gidelim. Evet bakın ayraca kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Bıraktım. Ve bakın öbür ayracımın önündekinden hemen başlayacağım. 3 zincirimi çektim. Ve V'yi yaptım. Gerisi zaten biliyoruz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Şu koltuk altında tekrar göstereceğim. Oraya çünkü bir tane V yapmamız gerekiyor. Yoksa örneğimizin gidişatı bozulur. Birer örnek orada artırmış olacağız. Şimdi burayı tamamlayayım.
Evet, burayı yaptım. Bakın 2, 4, 6 örneğin üzerini ördüm ve 2 V'yi yan yana yapmıştık. Şimdi bakın V'nin içine 7 trabzan yaptım. Şimdi buradaki çektiğim bu bir zincirin içine bir tane V yaparak örneğimin gidişatını düzeltmiş olacağım. Bakın. Böyle. Gördünüz mü? Şimdi yine buraya 7 tane trabzanı yapacağız. Bu bir zincirin içine bir V. 2, 4, 5, 7. Bakın şöyle göstereceğim. Tekrar göstereyim. Bakın. Şuradan arayı düzeltmiş olduk. Ve böyle ilerleteceğiz örgümüzü. Öbür koltuk altında göstermeme gerek yok. Burada ne yaptıysak orada da aynısını yaparak döne döne öreceğiz artık. Hadi alın çayınızı, kahvenizi, dizinizi de açın. Birlikte örelim ve gelelim. Önce videoyu izleyip sonra örmeye karar verirseniz yine aynısını yaparsınız. Çünkü ben de şimdi öyle yapacağım. Oturup örgümü öreceğim. Evet arkadaşlar, yeleğimin boyunu ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördüm. Şimdi 15 sıra ördüğümde düz yönündeyim. Etek tığlamasını bu önleri yaptıktan sonra tekrar geleceğim buraya. Şimdi bakın burada minik bir kenar tığlaması yapacağız. Şöyle bakın kenardayım. Bir zincir çekip ilk trabzan boşluğuna batırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine bir sık iğne. Şimdi sıradaki trabzan boşluğunun içine bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir, aynı yere yine bir sık iğne. Sıradaki boşluğun içine 1, 2, 3, aynı yere bir tane daha. Bakın. Sıradaki trabzan boşluğuna atladım. 1, 2, 3, aynı yere bir tane daha. Şöyle bakın minik bir kenar tığlaması oluyor. Şuradan bakın düğme deliği yapacağımız yerleri göstereceğim size. Oralara kadar tığlayalım. Şurada ikinci trabzan sırasında bir düğme deliği yapacağız. Bakın. Şöyle. 1, 2, üçüncüye bakın. Saydım. Üçüncü sıraya 4 tane düğme deliği yapmayı düşünüyorum. Bakın şöyle. 1, 2, üçüncü sıraya bir tane de buraya. Bakın böyle. Tekrar sayacağım. 1, 2, üçüncü sıraya bir tane daha. Toplamda 4 tane düğme deliğiyle ilerleyeceğim. Şimdi buraya kadar, bu trabzan boşluğuna kadar bu arayı tığlayarak ilerleyelim. İlk işaret attığıma bakın geldim. Buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve aynı yere bağladım. Bakın bu düğme bebek düğmelerine olabilecek ölçüde, yine de dikeceğiniz düğmeye göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi aradaki 2 tane boşluğu yine normal tığlayacağım. 1, 3 zincirimi çektim. Bakın arada 2 tane kenar tığlaması olacak. Şöyle. Şimdi işareti aldım. Bakın. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
aynı yere tekrar bağladım. Şöyle. Arada 2 tane boşumuz olacak. Yani kenar tığlaması. Ötekine geldim. Birinciyi yaptım. Ve bakın buradaki işareti de aldım. Şimdi 6 zincir çekeceğim ve aynı yere batırdım. Arada 2 tane boş olanı 3 zincirle tığladım. Ve bakın sonuncu işaretimi de aldım. Ben yakanın tam şu uç kısmına düğme deliğini yapmıyorum. İsterseniz ona göre de ayarlayabilirsiniz. Hani tam hemen şuradan birebir olsun derseniz. Ve bakın sonuncuyu da yaptım. İpimi hiç kopartmadan bir zincir çekip aynı yere batarak döndüm. Ve şu trabzan boşluklarına bakın. Batarak öbür kenarı da tığlamaya gideceğim. Her trabzan boşluğuna arasına batarak şöyle bakın. Şurada güzel bir görüntüsü oluyor. Şöyle baktığımızda bakın şuna bakın. O yüzden böyle yaptım. Şimdi öbür uca kadar gideceğim. Oradan aşağıya da kenar tığlamamı yapıp etek ucunu yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bakın etek ucuna kadar tığlayarak geldim. Şöyle bakın her yeri oldu. Şimdi buradaki bakın yaptığımız 7 trabzanın üzerine kenar tığlamasını yapacağım. Birinci sık iğneye batırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın sıradaki trabzanın tepesine batırdım ve içinden geçirdim. 1, 2, 3. Sıradaki trabzana batırdım. İp almadan içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Sıradakine batırdım. İçinden geçirdim. 1, 2, 3. Bakın trabzanın tepesine batırıp ipimizi içinden geçirelim. 1, 2, 3. Batırdım. İçinden geçirdim. İsterseniz bu zincirleri uzatabilirsiniz. 7. trabzanın da üzerine yaptım. Bakın. Bir zincir çektim. Bu V'miz var ya hani iki örneğimizin arasındaki V. Bunun içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin tepe noktasına batırarak yine bakın içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve yediliğe geldim. Birincisine bakın şöyle. 1, 2, 3 zincir sıradakine. Böyle yedililerin üzerine birkaç tığlama daha denedim. Ama bunda karar kıldım. Hani isterseniz başka bir tığlamayla da devam edebilirsiniz. Bakın. Bir zincir V'nin içine batırdım. 1, 2, 3 zincir. V'nin tepe noktasına batırıp içinden geçirdim. Ve bir zincir daha. Ve yedililere geçtim. Bakın görüntümüz şöyle duruyor. Yani çok kibar duruyor. Şu şekilde. Ve bütün eteği bu şekilde tığlayıp bitireceğim. Kollarını da isterseniz bu şekilde tığlayabilirsiniz. Oradaki yedilileri de. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi bu yıkandığında da dümdüz olur. Bakın şöyle hafif pile gibi de atıyor. Gördünüz mü? Şu şekilde de önleri oldu. Yakası böyle. Şimdi kollarını da aynı bu tığlamadan yapabilirsiniz.
Yine V'li yerlerinden bakın, buralarından ve burada şimdi şurada 2 tane V'm var. Bakın şurada bir yarım yer oluşuyor. Burada da aralarda atlaya atlaya. Bakın hemen şuradan ipimi bağlayacağım ve göstereceğim. Burada başka bir tığlama da kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet bakın. Şimdi burada V'ye kadar arada boşluğumuz oluyor ya. Hemen şu birinciden şöyle aldım. 3 zincirimi çektim. Bakın görünenlere. Ve V'nin içine geldim. Şöyle. Bakın bu arayı böyle tamamlayabiliriz. Ve buradan kollara. İki kolu da bu şekilde yine dolaşabiliriz. Arkadaşlar ipimiz çok güzel. Bereketli bir ip. Bir yeleği rahat rahat çıkartabileceğimiz uzunlukta. Sadece ipte şöyle bir sorun var. Arada ince çıkıyor. Biraz daha inceldiği yerler var. O yüzden onu da söyleyeyim. Hani bize bu ip aldırdın ama bu ipte sorun, ya da bilmiyorum benim ipimde var o bir sorun. Ama örgüsü gerçekten çok güzel düştü. Hani yumuşak bir örgü oldu. Şöyle göstereyim size, yani gerçekten rahat bir ölçü. Hani tasarruflu olur mu diye denediğim bir ipti bu. Ama ipte böyle bir sıkıntı var. Hani bazı yerleri daha da inceliyor. İp çok kalın bir ip değil zaten. O yüzden söyleyeyim bunu, ona göre alın. Zaten çok da almamıştım ama ben biraz aldım bu ipten. Yalnız hani örgüsü güzel düştü, yumuşacık düştü. Sadece arada incelikleri var. Ona göre ipinizi almak isterseniz alın. Yoksa öbür bebek ipleriyle de devam edebilirsiniz. Alize var, alize bebek şekerim var, bambu ipler var, koton ipler var, antibakteriyel ipler var. Zaten bebek iplerinin incelikleri çoğu birbirine benziyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı kalınlıkta ipler bunlar. O yüzden tereddüt etmeden alabilirsiniz. Şöyle burayı da tamamlayayım, göstereceğim size. Evet bakın, kol kenarı da böyle durdu. Şöyle bir bakalım. Düğmeleri dikilecek ve yeleğimiz bitecek. Gayet güzel ve kibar bir yelekmiş. Bakın bu da öbür ördüğüm. Bu biraz daha kalın bir iple ördüğüm yeleğim. Şöyle aynı ölçülerde, bakın ölçülerim aynı. Ama bu ipim kalın olduğu için daha büyük durdu. Şöyle göstereyim farkı. Bakın gördünüz mü? Şu şekilde. Yani bayağı bir fark attı. İp kalınlığı her zaman için önemlidir. Bu söylediğimizin, mesela bu anlattığımın dışında kalınlıkta daha bebek iplerinin dışında bir iple örecekseniz ona göre karar verin. Bebek iplerinin hepsiyle aşağı yukarı aynı ölçülerde çıkar. Şimdi bu ipim benim, bakın Kartopu Baby One. Bu ipimde bakın şöyle göstereyim. Kartopu Baby One'la hemen hemen yakın ölçülerde takıldım ben bu ip konusuna. Şimdi bu da Alize bebek şekerim, bakın. Bunda da ip kalınlığı aynı, birbirine yakın duruyor. Şöyle göstereyim. Yani bebek iplerinin hepsi birbirine aşağı yukarı aynı kalınlıkta. Sadece bu ipte bir arada incelme oluyor. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Tığ ile örecekseniz çok kalın ip tercih etmeyin. Çünkü çok kalın düşer örgünüz ve güzel olmaz. Evet, şöyle de göstereyim bu güzelliklerimi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.